Şu an Prag'da saat 9. Bugün Prag'dan ayrılıyoruz. Almanya geçeceğiz inşallah. Buradan Almanya'nın Münih şehrine gideceğiz. Münih'te görüşmek üzere inşallah. Prag'dan çıktık şu anda. Otobüsteyiz. Münih'e doğru devam ediyoruz. 4 saat falan sürecek galiba yolculuğumuz. Yine Flixbus otobüsüne bindik. Yolculuk böyle devam edecek Allah'a emanet. Almanya sınırına geldik. Biraz önce pasaport kontrolü yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Münih'e geldik. Şu otobüsten indik. Flixbus. Avrupa'da bayağı meşhur galiba bu. Şimdi konaklayacağımız yere doğru gidelim inşallah. Otobüsten indiğimiz yer burası. Böyle bir bina var. Altı tren istasyonu. Bu şekilde bu köprüden geçeceğiz değil mi? Buradan metroya bineceğiz. Ondan sonra geçeceğiz. Aslında kalacağımız yer yakınmış. Sadece bir durak. Yeşil yanınca bisikletler bile geçti. Kaldığımız yerden böyle gözüküyor etraf. Şu anda Münih tren istasyonunun içerisinden yürüyoruz. Yoğun bir kalabalık var ve çok sayıda tren hattı var. Şöyle karşıya doğru çevirdiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 herhalde 10 tane falan var. Yani Avrupa ülkelerinde raylı sistem çok gelişmiş. Devasa büyüklükte bir yer ama çok kalabalık.
nereden gidiyoruz? Herkes buradan gidiyor. Herkes buradan gidiyor, biz de buradan gideceğiz. Belediye binası. Ha. Şu üzerindeki saat. Marienplatz belediye binası olarak geçiyormuş. Evet, şu üzerindeki saatin bir özelliği var, öyle mi? Şu saatler hareket ediyor saat başında. Ama şu an biraz kaçırdık. Öbür saate yetişiriz. Ha şu bir gösteri falan oluyordu 12 havari. Bu o değil ama bunda da böyle dönen Ha. kuklalar var. Bu ben de şimdi diyorum ya, bu belediye binasında niye öyle bir gösteri olsun? Onda da başka bir şeyler gösteriyor, anladım. Belediye binası gerçekten çok görkemli bir binaymış. Bunun adı Petersplatz'mış. Ha. Şurası da Frankfurt. Şurası Peterplatz, öyle mi? Öbürü hangisine dedin? Şurası da Frankfurt. İki tane kule görüyor. Ha. Evet. Burası herhalde Münih'in en meşhur yerlerden bir tanesi. Şimdi Almanya'da bir gün kalacağız. Bu bir günlük süre içerisinde öğleden sonra saat 2 civarlarında geldik. 3 civarlarında kalacağımız konaklama yerine ulaştık. Zaten havada sıcak olduğu için biraz bu saatlerde çıkmak iyi oldu. Saat şu anda 5'i geçti herhalde. Peterplatz. Diğer Avrupa şehirleri gibi burada da çok yoğun bir kalabalık var. Özellikle ulaşım sistemi çok karmaşık. Her tarafa raylı taşıt sistemi var. İşte hızlı trenler, şehirli hızlı trenler bir ayrı, metro sistemi bir ayrı, ama metro sistemi o kadar çok istasyon var ki, yani herhalde 9-10 kat var aşağı alt katta. Yani o kadar çok gelişmiş ki, ben Paris metrosunu duymuştum, çok karmaşık ve çok katlı diye, ama burası da herhalde belki oradan daha ileri. Ancak buradaki ulaşım sistemlerini görünce ben bizim ülkemizle ilgili şunu söyleyeyim. Ben Konya'da yaşıyorum. Konya'da oturuyorum. Konya'da sadece bir tane tramvay hattı var. Türkiye genelinde de düşündüğümüzde birçok yerde benzer şeyler var. Hani Türkiye'de Avrupa'daki bu ulaşım seviyesini, bu gelişmişliği yakalamamız çok zaman gerektiriyor. Hani Avrupa'da ne var deriz, ekonomik olarak gelişmişler, ama yine bize göre ahlak olarak, kültür olarak, saygı, nezaket olarak çok ileride gördüm ben. Hani bu belki kendi adımıza biraz rahatsız edici bir eleştiri, ama durumlarda böyle, bunu da söylemem lazım. Evet, bisiklet kullanımı da çok yaygın. Hemen hemen her caddede bisiklet yolu var. Onlar da aynı şekilde araçlar gibi, yayalar gibi trafik ışıklarını takip ediyorlar. Kesinlikle trafikte bir ihlal yok. Hatta birbirlerinin önüne de geçmiyor. O benim dikkatimi çekti. Burası Orta Çağ'dan 19. yüzyılın sonuna kadar sığ pazar olarak kullanılmış bir yer. Marienplatz olarak geçen belediye binasının hemen yakında bir yer. Böyle ...200 yılı geçkin gıda pazarı olarak kullanılan bir yermiş burası, ama şu anda biz biraz geç gelince kapanmış. Şurada bazı askerler var. Şöyle bakalım bir gel.
Hediyelik eşyalar varmış burada. Güzel çiçekler varmış ama. Ay çekirdeği bile var. 12,5 euro. Yani yöresel ürünler var anladığım kadarıyla. Evet. Bakır cet uzunleme. Bir sorsana Ayşe ne kadarmış? Ne kadarmış bir ekmek? Ha? Burada da elma cipsleri varmış 120 gramı 5,5 euro. Evet. Hello. Kiraz ne kadarmış? 18,95. Fiyatlar da böyle. 11,95. 6,5 gibi fiyatlar değişiyor. 6,95. Fiyatlar böyle. Maria Platz. Eski şehir meydanı, eski belediye binasının hemen çevreleri burası. I'm giving a mile. I'm not the guy you're taking home. Thank you guys, appreciate it. Ooh, I keep dancing on my own. No, no. See, I'm in the corner watching you kiss her. Oh. Münih'te yürümeye devam ediyoruz. Münih cadde sokakları böyle. Sonunda Münih'i de görmek nasip oldu. Hedef diğer Avrupa ülkelerinde gezmek. Bundan önce Avusturya Viyana'yı gördük. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ı gördük. İnşallah diğer ülkeleri de gezmek nasip olur diyorum. Hatta Orta Asya, Uzak Doğu kısmetse Rabbim oralarda da gezmeyi nasip etsin inşallah. Değil mi? Ya amin de bari. Yani çok ümit olmasa da. Devasa bir yapı. Münih'in en meşhur katedraliymiş bu. Kilisenin girişi hemen burası. Açıksa bir bakalım. Meryem Ana Kilisesi 15. yüzyılda yapılmış. Gotik mimariye sahip bir kilise. İkinci Dünya Savaşı'nda zarar görmüş. Fakat daha sonra aslında o gün restore edilmiş.
dostlar. Bu kilise aynı zamanda Kadınlar Kilisesi de deniyor. Bu da aynı zamanda şeytanın ayak izi olduğu yönde bir efsane var. Buranın inşaatını şeytanla birlikte yaparken şeytan pencereyi göremeyince ayak izini vurmuş, ayak izi oluşmuş. Öyle diyorlar. Doğru mudur bilmiyorum. Galeria dedikleri bir alışveriş merkezi var Almanya'da. Almanya'nın tam merkezinde. Bir burayı gezelim. Seko varmış Ayşe. Seko'nun fiyatları da 350 euro, 490 euro. Fiyatlar bu civarlarda. Evet, burada da bayan saatleri varmış. Şöyle. Köstekli saatler de varmış burada. Eskiden çok meşhurdu. Dedemin vardı köstekli saati. Fiyatlar da 169 euroya var, 149 euroya var. Fiyatlar da böyle. Maalesef Galeriya'da elektronik eşya yokmuş. Biz de çıktık. Bu da daha çok giyim, güzellik ürünleri, aksesuar gibi değişik şeyler var. Gözlük vesaire, çanta. Biz de şu anda çıkıyoruz. Aşağı doğru inmekten bir hal olduk ya. Şimdi yine metroya bineceğiz. Münih'in en büyük parkı varmış. Bir oraya gideceğiz inşallah. U6 metrosuna bindik. Marienplätz'ten. Şimdi burada indik. Şu an buranın binaları gördüğümüz gibi. Beri gel. Bisiklet yolu olsun. Bisiklet yolunu işgal etmemek lazım. Binalar tablo gibi. Binaları göstereyim diye işin açıkçası çektim. Kamerayı açtım. Evet. Ve bisiklet kullanımı çok yaygın bu ülkede. Aynı araba trafiği gibi bir bisiklet trafiği var. Zaten etraftaki bisikletlerin de belli. Bisikletler de böyle bekliyor. Bisikletler de yeşil ışık yanınca bisikletler de böyle yürüyor. Hadi biz de geçelim. Her şey kurala bağlı. Münih Parkı'na doğru yürüyoruz. İngiliz Bahçesi miydi? Neydi onun ismi? İngiliz Bahçesi. Gördüğümüz gibi kaldırımlar da çok geniş. Buranın yöneticileri böyle büyük, geniş bir şekilde planlama yapmışlar. Adamlar 100 sene, 200 sene, 300 senesinin sonrasını düşünmüşler. Hala da çok tartışılan bir Alman liderin yaptığı yollar olduğu söyleniyor. Bu yolların. Hemen İngiliz Bahçesi'nin yakınında da bir üniversite binası var. LMU kısa adı. Şurası da üniversitenin bir parçası galiba. Kütüphane olabilir yukarıda. Binasının içinden metroya geliyor. Öyle mi? Yani adamlar yapmışlar. Gençler yorulmasın demişler. Bu gördüğümüz anıt zafer anıtıymış. Napolyon Savaşları'nda Bavyera ordusunun kazandığı zaferin anısı olarak yapılmış. Etrafta
bu şekilde. Etraf çok yeşil. Sokakta yürürken dikkatimi çekti. Cadde üzerinde, evlerin önünde arabadan çok bisiklet var. Her taraf bisiklet. Parka geldik şu anda. İngiliz Bahçesi olarak geçiyor buranın ismi. New York'taki Central Park'tan daha büyük bir yermiş burası. Ve içerisinden müthiş bir su akıyor. Süper ya. Şöyle uzaktan çekeyim, çok fazla da göstermeyeyim. Burada insanlar suya da giriyorlar. Anladığım kadarıyla doğal bir su. Yaz kampı gibi. Ağaçlar o kadar büyük ki 150-200 yıllık var bu ağaçlar, belki daha fazla. Buraya neden İngiliz bahçesi denmiş? İngilizlerin bahçecilik, peyzaj mimarisinden örnek alınmış. O yüzden İngiliz bahçesi denmiş. Burada birçok aktivite yapılabiliyor. Neler vardı Ayşe? Burada aynı zamanda başka bir şeyler de vardı. Kaydırak falan bir şey mi var? Neydi? Yazın rafting yapıyorlarmış. Öyle hızlı Ha. akan bir su var. Anladım. O küçük bir kısmı bence. He. Sonra daha büyüğü var. Anladım. Gençler değişik oyun ve aktivite yapıyorlar. Burada da voleybol oynuyorlar. Yakın yerde LMU isimli, kısa adı LMU olan bir üniversite var. Üniversite gençliği de buraya gelip burada dinlenebilir. Farklı aktiviteler, etkinlikler yapabileceği gerçekten güzel bir yer. Ağaçlar da muhteşem. Şu an burada güneş batmak üzere. Saat 8'i geçti galiba, değil mi? Saat şu anda 9. Böyle çok tatlı bir hava var. Böyle akşam serinliği çöktü şu anda. Müthiş ya. Gençler de bisikletle gelmişler. Çok güzel ya. Ben bayıldım. Şimdi dostlar, benim burada dikkatimi çeken şu oldu. Herkes burada piknik yapıyor, yiyor, içiyor. Ancak mangal yok. Hiçbir yerden bu duman çıkmıyor. Duman yok. Çöplerini bile bak ne kadar güzel. Evet. Doğru. Çöpler de buraya atılmış. Aynen. Aynen. İngiliz bahçesinde böyle güzel çay kenarında oturduk. Biraz dinleniyoruz. Çok fazla kalmayacağız. Biraz dinlendikten sonra gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ördekler bile var. Dostlar, Almanya'da bu civarlarda her tarafta Türk dükkanları var. Karşıda hemen Güney kuyumcu varmış. Burada Antep sofrası var. Burada Çavuşoğlu market varmış. Şuradan bir Çavuşoğlu'nun fiyatlarına bakalım. Karpuz 1.49 yazıyor.
Muz 0.99. Sarımsak 7.99. 3.99'a var. Üzüm 6.99. Limon tuz. Kiraz 7.99. Erik 13.99. Armut 4.99. Salatalık 0.99. Bu 3.99 biraz daha taze galiba. Patlıcan 3.9, yeşil fasulye 4.99. Domates ne kadarmış? Domates 1.49'a var. Burada da 1.99'a var. 2 euroya. Fiyatlar da böyleymiş. Şurada yine Mevlana Street diyor. Burada da galiba pide tarzı şeyler var. Izgara tarzı şeyler var. Her tarafta Türkler var. Ev yemekleri içinde bir Türk lokantasından geldim. Burada çorbalar, etli yemekler, balık, bayağı bir şeyler var. Döner de varmış. Tatlılar var. Bizim Türk tatlılarından. Fiyatlar da burada yazıyor. Al bana bir tane çorba. Şundan mercimek. Ha bu da yiyeceğiz. Başka? Bir de börek istiyoruz abi. Hangi börek var? Şundan abi. Bir tane de çay istiyoruz. İsim ne abi? İsim ne? Benim mi? Aha. Nereden Türkiye'den? Türkiye neresinden? Böyle mi? Maden'de misin? Uzun zamandır buradasın o zaman. İşler nasıl abi Almanya'da? İyi, Allah bereket versin diyelim inşallah. Maşallah. Biz de böyle bir yer bulunmaktan sevindik ya. Eyvallah. Eyvallah. Yok. 14.30 mu tuttu? Bastın. Kartın olmuyor. Bir daha bas. Olmadı mı? Biraz bekle. Şimdi öyle uzun tut. Abi böyle tut, bırak. Ne? Sen kart olmuyor. Allah Allah. Sen kim yap? Veya nakit vereyim ya. Ablam gözleme yapıyor. Neyle gözleme yapıyorsun abla genelde? Patates, peynir, ıspanak, kıyma. İsteğe göre hepsi var yani. Biraz geç kalmışız. Sacın üzerinde şu anda yok. Siz uzun zamandır burada mısınız? 15 sene. 15 sene oldu. Maşallah. Almanya'da kahvaltı yapıyoruz. O kadar sevinçliyim ki. 5 gündür ilk defa çay içiyorum. Onun dışında biz kahvaltı olarak ben mercimek çorbası aldım. Çorbayı çok seviyorum. Hem sıvı bir şeyler giysin diye. Bir de böyle bir börek aldık. Çayımız da var. Almanya'da. Daha ne isteyelim? Burası bir Türk lokantasıymış. Türk lokantasında çayımızı ürünlüyoruz. Neyle ödeyeceğimizi seçiyorum. Evet, neyle ödeyeceğimizi katile ödemek istiyoruz. 28.60 euro. Türkiye'ye göre iyi para. Bakalım, bazen kartta sorun oluyor. Makbuz istiyor musunuz? Oldu. Benim kart çekmedi. Niye çekmedi bilmiyorum ama biletlerimiz de bunlar. How bound of
durağındayız şu anda. Buradan S1 veya S8 metrosuna bineceğiz. Glees 2 yazan binmek lazım. İlk defa boş bir yer buldum. Sırtımızda çantayla oturacağız. Çıkar daha var. Tamam, çıkarız ya. Havalanı yolculuğu başladı. Çanta da sırtıma atıyor, bayağı bir zorladı beni ya. Bir günlük Almanya mini gezisi sona erdi. Çok çabuk geçti. Nasıl geçti gerçekten hiç anlayamadım. Bak bunda da bisiklet de alınabiliyormuş. Üzerinde bisiklet işareti var. Görüyorsun değil mi? Yani bisiklete ne kadar çok önem verdiklerini gösteriyor. Böyle çok yoğun, aşırı bir trafik ben burada görmedim. Almanya'da görmedim. İlginçtir. Belki toplu taşıma çok yaygın olduğu için. Ondan sonra insanlar bisiklete biniyorlar, skutura biniyorlar, elektrikli bisiklete vesaire biniyorlar. Belki ondandır. Bir de öyle çok aşırı bir motosiklet yoğunluğu da görmedim işin garip tarafı. İşte mesela bizim büyük ülkede bazı yerlerde çok aşırı motor yoğunluğu oluyor. Uzak Doğu'da falan da böyle bir şey var, böyle bir keşmekeş var. Burada onu da görmedim. Bilmiyorum, Almanya çok beğendiğim bir yer, böyle imkansız oldu böyle sistem yönünden, işleyiş yönünden. Yani güzel. Baksana şu yeşiller ya. Harika. Münih Airport. Şimdi burada 2 tane ayrı terminal var. Bir de terminallerin ayrı bölgesi var. Yani çok sayıda noktaya uçuş olduğu için çok büyük burada bir tablo var. Biz TC yazan mod. TC 1022 İstanbul Sabiha Gökçen diyor. B bölgesi, check-in B bölgesiymiş. Terminal 1A ve E arası bu tarafta. Evet. Evet. Hoşça kal Münih. Check-in işlemi yapacağız. Aslında check-in işlemi yaptık ama bir biniş kartı alacağız. Biniş kartına da gerek var mı? Onu da bilmiyorum ama. İlk kontrol noktasından geçeceğiz. Her şey yaptırmışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Bakalım sen zorlanacaksın mı? Pasaport kontrolü o kadar zor oldu ki yaklaşık 1 saat pasaport kontrol sırası bekledik. Saniyelerle geçtik. Eğer ki belki 5 dakika sonra yaklaşsaydık uçak kaçacaktı. Artık bilmiyorum, sonrasında düşünemiyorum yani. Çok gerildim. Çok da erken gelmemize rağmen yani 12.30 gibi falan geldik galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 16-15 uçağı var. Ona rağmen geç kala yazdık ya. Hayırlısı bakalım, birazdan uçağımıza bineceğiz. Burada veda edelim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.